Efendim bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine içeriğimiz dop dolu. Yine çok kıymetli bir uzman ağırlamanın mutluluğu içindeyim. Güzel şeyler konuşalım, bize iyi gelecek şeyler konuşalım. Bu bulutların arasından böyle güzel güneş ışığı sızdırabilirsek ne mutlu bize. Başımıza gelen kötülükler, okuduğumuz kötülükler, dünyada olup bitenler, evet bizde bir tezahürü var bunun. Bizde bir tepkimesi oluyor bedenimizde, algımızda, duygularımızda, ruh durumumuzda, üretimimizde, evdeki enerjide, her şeyde bir etkisi oluyor başımıza gelenlerin ya da dünyada olup bitenlerin. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bunlara karşı doğru bilgilerle donanacağız ve ne yapmamız gerektiğini uzmanlardan öğrendiğimiz bilgiler sayesinde hayata geçireceğiz. Çünkü hayatın gerçekleri değişmiyor. Bir cümlenin de peşinden gideceğiz tabii yavaş yavaş. Helen Keller diyor ki, yas tutan bizler yalnız değiliz. Dünyanın en büyük topluluğuna aitiz. Acıyı tatmış olanlar topluluğuna. Bence bu çok kıymetli. Yalnız olmadığımızı bilmek çok kıymetli. Duygularda, acılarda, yasta, mutlulukta, mutsuzlukta, ihanete uğradığımızda ya da ihanet ettiğimizde aslında yalnız değiliz. Aslında hepimiz bir noktada ortak paydada buluşuyoruz ve her şeyi birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu da bir kilit olabilir. Yalnız olmadığımızı bilmek ve dünyanın en büyük topluluğuna ait olduğumuzu ve bu topluluğun her bireyinin de hayatının belli dönemlerinde acıyı tatmış olduğunu hatırlamak, unutmamak, hatırlatmak belki biraz yükümüzü hafifletir diye düşünüyorum. Psikiyatrist Doktor Bahar Tezcan konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizin çayınız var. Ben size hiç suyunuzu tazelemeyeyim. Teşekkür ederim. Ben de suyumu koymuştum. Harika. Dolayısıyla evet, afiyet olsun, şifa olsun efendim. mersi. Nasılsınız Bahar Hanımcığım? Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sizin yanınıza gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler. Takip ediyorum ve çok önemsiyorum. Sağ olun, ne kadar zarifsiniz. Bahar Hanım, şimdi aslında genel olarak şöyle bir şey üzerinden gitmek istedik biz ekip olarak. Daha önce deprem döneminde de bunları konuşmuştuk. Kolektif yas. Ve orada da biçare hissetme hali, suçlu hissetme hali. İşte diyorsun ki mesela ben evimdeyim, sıcak, sağlıklı, sevdiklerimle düzgün bir hayat yaşıyorum ama orada bir şeyler oluyor. Orada çocuklar ölüyor, orada her şey değişiyor, orada bir kültür yok oluyor, bir nesil yok oluyor. Ve durduğumuz yerde evet üzülüyoruz. Bir sürü kontrollü ya da kontrolsüz haber ve görüntülere maruz kalıyoruz. Bunların bizde etkisi ve bu kolektif yas meselesinde işe yarayamama duygusunun getirdiği çaresizlik. Bu biçare bence zaten kolektif yasın alt başlığı gibi geliyor bana, çaresiz hissetmek. Bunlar üzerine konuşmak istedik sizinle. Dolayısıyla illa kendi ülkemizdeki bir felaket üzerinden değil, dünyada olan şeylerde de kolektif yas mümkün mü? Biz şu anda gerçekten kapı komşumuzda yaşanan bir savaş yüzünden bu kolektif yasın içinde miyiz? Onunla başlayalım isterim. Tabii. Kolektif yası bireysel yastan ayırmamız iyi oldu aslında. Çünkü kolektif yas dediğimizde sadece bir bireyin etkilendiği, bir hanenin etkilendiği değil, büyük bir toplumun, ülkelerin, hatta uluslararası olarak da insanların, toplulukların etkilendiği bir durumdan, bir yastan bahsediyoruz. Çünkü kolektif yas tabiatı gereği elbette diğer yas türlerinde olduğu gibi, bireysel yas çeşitlerinde olduğu gibi daha karmaşık, daha komplike ve farklı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bir toplumun çaresizliğinden bahsediyoruz. Çünkü çaresizlik dediniz ya, çaresizlik tam da travmanın diyalektiğinin tam merkezinde oturan bir konudur. Çaresizlik ve kontrol kaybı. Elbette bir birey adına, bir bireysel yas adına ve travması adına bunu konuştuğumuzda da çok kıymetlidir. Sonuçta bireyler de toplumu oluşturuyor. Ancak bunu bütün bir topluma yayıldığını düşündüğümüzde hakikaten daha komplike bir sorun haline geliyor. Kolektif yas özel olarak önem verilmesi gereken bir durum ve dediğiniz gibi şu anda çok kapı komşumuzda bir savaş durumu yaşanıyor ama bu savaştan önce de bize biraz uzak olan komşuluklarda, ülkelerde de savaşlar devam ediyordu. Çok yakınımızda bir deprem faciası yaşadık. Bunlar da çok önemli. Sadece insan eliyle oluşturulan işte savaşlar gibi travmalar değil. Doğal afetlerin travmalarında da aslında hep birlikte bir kolektif yasın içindeyiz.
Peki burada tabii hemen bireysel yasla ayrıştırdığımız noktada birbirine etkisini de merak ederim. Yani biz kendi içimizde, şahsi hayatımızda da bireysel yaslar yaşıyoruz. Sonuçta Evet, hepimiz zaman geçiyor ve büyüyoruz. Büyürken de bir sürü kırgınlıklar, kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, işte beklentilerin karşılanmaması, kayıplar, bir sürü şey yaşıyoruz ve bireysel hayatımızda da aslında halihazırda yaslar devam varken ediyor. ve biz onlarla başa çıkmaya çalışırken bu tarafta bu kolektif ve kocaman bir yas hali, yani orada bir şey oluyor, çocuklar ölüyor, açlar, sokaktalar, annesi babası Evet. ölüyor duygusuyla. İnsan şuna geliyor mu, ya benim yaşadığım ne ki, orada bir şeyler oluyor, boş ver benim yaşadığımı da oluyor mu mesela tezahürü kolektif yasın? Elbette. Kaybın şekli bizi her zaman için o yası nasıl yaşayacağımızı da belirler ve gösterir. Çok Evet. önemlidir. Bir kaybın kim olduğu, kimi kaybettiğimiz ve bir kaybı ne şekilde yaşadığımız, ne şekilde yaşantıladığımız bizim yas tutma sürecimizi çok etkiler. Bireysel yasta yaşadığımızda kendi içimizde yaşadığımız bir durum ve etrafımızdan alabileceğimiz yakınlık, bağ kurma, ki bağ kurma çok önemli bir meseledir yas tutma sürecimizde, bizi destekleyebilir ve olağan bir sürece, eğer komplike olmazsa başka bir meseleyle, olağan bir süreçten sonra yası tamamlayabiliriz. Ama komplike yasta, özellikle de arka planda bu yasın sebebi travması, savaş gibi bir vahşet, dehşet duygusunu oluşturan, çaresizlik ve kontrol kaybını bize çok yoğun hissettiren bir durumsa, tabii burada travmanın da hakikaten yasın da komplike olduğunu görebiliyoruz. Paylaşmak çok önemli. Yası paylaşmak ve yas hakkında konuşmak bizim o yası nasıl yaşadığımızı çok çeşitlendiriyor. Kolektif bir yasta şöyle iki önemli unsur var. Birinde o yaşadığımız meseleyi başkalarıyla da paylaşabiliyoruz. Yoğun bir kitleyle paylaşabiliyoruz. Çünkü herkes buna tanık. Evet. Tanıklık ediyoruz, topluca tanıklık ediyoruz. Mesela biz şu an o savaşın içinde değiliz ama hepimiz ona tanıklık ediyoruz. İkincil travmaya da uğruyoruz tabii bunun üzerinden. Dolayısıyla birbirimizle konuşabiliyoruz. Ben buraya gelene kadar mesela merhabalaşırken işte stüdyo öncesinde 3-4 kişiyle en az ne olacak bu savaşlar, ne olacak Tabii, bu durumlar tabii. diye konuştum. Siz de eminim her gün bu konular hakkında Bitti mi diye insanlarla uyanıyoruz. temas Evet. halindesinizdir, değil mi? Yani şimdi uyanma biçimimiz bile değişti son bir Değişti. aydır. Her sabah savaş bitti Evet, mi? Bitti mi? Ateşkes sağlandı mı? Böyle bir güne başlıyoruz. Şimdi evet biz tanığız ama evet, aslında bir yandan da birebir etkileniyoruz. Maddi manevi etkileniyoruz. Çünkü global boyutta evet. da bütün dünyada ekonomik olarak da sert bir hikayesi var. Her savaşın, her müdahalenin. Dolayısıyla da artık uyanma biçiminiz de değişiyor. Değişiyor. Hayatınız Evet, değişiyor. muhakkak. Bütün zamanınız, bütün yaşam şekliniz, insanlarla kurduğunuz ilişki değişiyor. Böyle baktığımızda insanlarla ilişki kurmak, bağ kurmak, o bağın da parçalanması bu savaşların, travmaların bize yaptığı en büyük problemdir. Aramızdaki bağların parçalanması. İki unsur dedim ya, birisi birbirimizin tanığı da olarak, birbirimizin acısına ortak eden kişiler olarak birbirimizin ilacı da olabiliriz. Evet. Çünkü burada bağ kurabiliyoruz. Ama bir yandan kaygının da bulaşıcı bir etkisi vardır ya, başkasının halledemediği bütün yükleri, bütün sorunları da kendi üzerimize alıyoruz. Dolayısıyla aslında burada çelişkili bir durum oluyor. Evet. Hem paylaşabiliyoruz hem de acımızı arttırabiliyoruz Evet. bu meselelerde. Diyorum ki içimden, ben hiçbir şey yapamam ki. Yani izleyeceğim haberleri ve Evet, izleyeceğim. Sonra hiçbir işe yaramadığım için mutsuz olacağım. Bir de üstüne biraz önce size söylediğim gibi ben hayattayım, sıcak yatağımda evet, yatıyorum. Kendime göre ekonomik kaygılarım var ama hangimizin yok? Ve onlar orada bunu yaşıyor. Duygusuyla daha da evet. kötü hissedeceğim. Hayatta kalanın suçluluğundan Evet. bahsediyorsunuz bir yandan da. Bütün travmaların ve bütün yasların bir kenarında duran bir gerçekliktir bu. Ben neden hayattayım? O neden bunu yaşıyor? Hayat Evet. nasıl bir yer? Ben ne yapabilirdim? Belki de ben ne yapabilirdim? Hiçbir şey yapamazdım duygusu insanları biraz da kenara çekiyor. Özellikle Olabilir. savaşlarda. Evet. Evet, savaşlar çok daha kontrol dışıdır. Hatta
o ülkelerde yaşayan insanlar bile meseleleri kontrol edemiyorlar. Çünkü bunlara karar veren bir üst güç ve bir otorite oluyor. Evet. Değil mi? Bu yüzden insan kendini çok kontrolsüz hissediyor. Evet. Ancak burada bir durup şuna bakmamız gerekiyor. Ben burada nasıl bir anlam çıkarabilirim kendi adıma? Çünkü anlam yıkılıyor ya savaşlarda. Gerçeklik, geleceğe bakmak ve mevcut yarattığımız dünya yıkılıyor. Dolayısıyla burada bir yeniden anlam üretebilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Savaş hakkında konuşmak. Yani bunun elbette belli bir dozda yapmak. Gerçek bilgileri öğrenmek zorundayız. Sosyal medya ve medya, ulusal medya aslında bize bu anlamda, uluslararası medyada öyle, bize bu anlamda çok yardımcı olabilir. Ama gerçek bilgileri gerçek haliyle, hiçbir şekilde klip yapılmamış, haberleştirilmemiş, özel olarak farklı bir yere çekilmemiş, farklı bir kutuplaştırmaya doğru duygular yüklenmemiş, öfke, nefret kusulmamış yerlerden gerçek bilgilerle belli bir dozda, belli zaman aralığında temasta olmalıyız. Bu bilgi kontrol duygusu yaratır ve sonra savaş karşıtı nasıl olabilirim? Bu konu hakkında nasıl konuşabilirim? Hah, Ve kendi dünyamı sonra duygularımı tam nasıl bunu yönetebilirim? soracağım. Yani bu konuşmanın seyri ne olmalı? Çünkü peki konuştuk, savaş var, savaş var. Bugün de bu Evet, olmuş, evet bu olmuş. Orayı da bombalamışlar, evet bombalamışlar. Ne olacak bu dünyanın hali bilmiyorum. İşte bir deli kuyuya taş attı, hiç kimse çıkartamıyor. Biz bunları evet, yaşamak zorunda mıyız? Niye her şey bizim zamanımızı buluyor? Akıyor gidiyor sohbet. Bunu evet. nasıl çevireceğiz? Nereye döndüreceğiz ve evireceğiz ve oradan evet ya bu konuşmayı yaptık iyi oldu aslında diye kalkabileceğiz. Ben bu seyri merak ediyorum, konuşma seyrini. Savaşlar ve bu şekilde toplumsal meseleler söz konusu olduğunda bizim bireysel olarak yapabileceklerimizin çok sınırlı olduğunu bilmek bile aslında olayı kendi gerçekliğimiz doğrultusunda yeniden ele almamızı sağlıyor. Ve bu da bizim için aslında bir kontrol duygusu uyandırıyor. Evet. Elbette sosyal platformlarda, topluluklarda hep birlikte bu konular hakkında konuşabiliyor özgürlüğünde de olmalıyız. Savaş karşıtı durumlarda neler yapabiliriz? Bu konuda nasıl bir topluluk geliştirebiliriz? Muhakkak bu siyasi ve politik meselelerde bir arada. Dolayısıyla bizim kontrol edemediğimiz ve çaresiz kaldığımız durumlarda konuya çaresizim açısından değil, ben burada, bu dünyada ne yapabilirim kendi adıma? Daha adil olabilir miyim? Daha barışçıl olabilir miyim? Çünkü savaşlar ülkeler arasında oluyor ama insanlar da bunlardan etkileniyor ya da kendi içindeki savaşlar devam ettiğinde kendi dünyasında da adil olmuyor. Kendi dünyasında da savaşlar çıkarabiliyor. Sonuçta savaşların elbette özellikle para ve pek çok işte toprak sahibi olmak başka meseleleri vardır. Ama bireysel dünyalarımızda da devam edebiliyor. Peki biz kendi dünyalarımızda savaşsız nasıl yaşayabiliriz? Kendi dünyalarımızdaki barışı nasıl sağlayabiliriz? Adil bir, güven dolu bir dünya nasıl oluşturabiliriz? Çünkü güvenliğimiz tehlikede her anlamda bütün bu olaylarda. Belki bunlar üzerine daha çok konuşmalı, daha çok düşünmeli. O kopmuş anlamı yeniden bütünlüklü bir hale getirebiliriz. Bahar Hanım, burada şey de düşündüm. Şimdi siz anlattıkça düşünüyorum benim kendi şahsi tavrımı. Mesela sosyal medyada önüme düşen bir haber, eğer görsel ya da video beni mutsuz ediyorsa ve bir yani çıkmaz sokağa sürüklüyorsa ben hemen onu geçiyorum. Çünkü Hı. biliyorum ki o telefon benim telefonum, parmak benim parmağım, istediğim an geçebilirim. Sonuna kadar izlemek zorunda değilim. Hı hı. Bir yandan da bu kolektif yas olsun, hayattaki iniş çıkışlı ruh hallerimiz olsun bize aslında şahsi özgürlüklerimizin neler olduğunu da unutturdu mu? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Herkes o Evet. videoyu izledi, ben de izlemek zorundayım. Herkes o görüntü hakkında konuşuyor, ben de izleyeyim ki söyleyecek iki lafım olsun gibi bir zorunluluk da olmaya başladı toplumda. Bu sadece Hı savaş hı. haberiyle alakalı değil. Herhangi Evet. birinin özel hayatıyla ilgili olabilir. Herhangi birinin giyimi, tavrı, konuşmasıyla ilgili olabilir. Bir deli hakikaten bu benim bence hayatımızın her yerinde, yani bir deli kuyuya bir taş atıyor Hı hı. ve toplumsal bir inanış olmaya başladı ki hepimiz o taşın peşinden bir taş atmalıyız. Hepimiz o videoya hakim olmalıyız, izlemeliyiz ve mutlaka bir yorum yapmalıyız. Herkes devam etmeli yani o taşı atmaya gibi. Hı hı. Bu hem bence kolektif yasa sebep olan konularla ilgili hem de birlikte yaşadığımız bu toplumdaki bazı başlıklar için de geçerli. Buradaki tavrımız ne olmalı ve biz neyi unuttuk birey olarak? Onu da konuşmak isterim.
Çok doğru bir noktaya değindiniz. Az önce dedik ya, savaşlar ülkeler arasında oluyor ama bizim dünyamızda da hiç de eksik olmuyor. Evet, o yüzden dedim Evet, zaten o bunu. kadar evet, doğru bir köprü oldu bu. Çünkü sosyal medya da aslında kişilerin birbiriyle savaşmasına son derece olanaklı Alan bir açıyor. platform sağladı. Evet, Sınırlar yok insanların evet, arasında ve sosyal medya bunu muazzam yıktı. evet. İnsanlar kendi sınırlarını da koruyamıyorlar. Aslında ne yapmamız gerekiyor? Bir sınır alan tanımamız, alan korumamız Ama gerekiyor. sınırı da unuttuk. Evet, kendi sınırlarımızı korumamız zaten savaşların yok edilmesi için birinci unsurlardan bir tanesi. Evet. Hemen olmayacak ama zamanla olacak. Siz sınır koruyan, alan koruyan bir insansanız ya da hayatınızı böyle geçiriyorsanız bir süre sonra inanın bu şöyle bir olaya dönüyor. Ona bunu söyleyemem, onunla bu şekilde konuşamam, ona böyle davranamam. Onu cezalandırdığınız için değil ama bir duruş sahibi olduğunuz için uzun süre istikrarlı bir şekilde bunu devam ettirebildiğiniz için bir süre sonra sizin kimliğinizi tanıyorlar. Aslında savaşlarda bir ötekinin kimliğini tanımamak, Tabii. barışlarda da diğerinin kimliğini tanımak ve razı olmak vardır ya. Biz de burada kendi kimliğimizi kendi içimizde çok tutarlı bir yere taşıdıktan sonra bir başkasına da bunu çok cesurca gösterebilmek lazım. Buyum ve böyleyim. Beni böyle kabul edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Tamamen özgürüz. Bu anlamda özgürüz. Tabii. Sosyal medya elbette siz çok görünür kimlikleri olduğunuz için çok kişiden duyuyorum bu sorunu. Bizim hakkımızda her şeyi konuşabiliyor diyorsunuz Evet. değil mi? Sınırlar yok. Benim 30 sene çok az deneyimledim böyle şeyleri şükür. Demek ki Evet. sınırlarım netmiş Belki de görebilen tabii için. tabii. Ama bunu yaşayan çok insan olduğunu Çok biliyorum. insan var. Eğer bunu nadir deneyimlediyseniz gerçekten aslında sınırlarınıza uzun zaman ve istikrarlı bir şekilde sahip çıkabilmişsiniz demektir. Ara ara bu şekilde kaçaklar olabilir ama bu Tabii her ki. zaman olacak. Tabii. Her durumda olacak. Tam da orada bizim aslında duygu yönetimi kavramımız devreye girecek. Hani Evet. görmezden mi gelmeliyim diyorsunuz ya. Evet, insanlar saldırganlaşabiliyorlar ve aslında insanın ne kadar kötü olabileceğini görmek de bizim insanla yüzleşmemiz ve çok büyük hayal kırıklığına uğramamıza neden oluyor. Tabii. Ama evet, insanlar saldırabiliyorlar ve bundan beslenebiliyorlar. Neden? Çünkü kendi içindeki saldırganlıkla o kadar baş edemiyor ki kendine olan nefretiyle, kendine olan ihanetiyle bunu bir başkasına göndermek zorunda. Tabii. O kadar bunu taşıyamıyor ki. Dolayısıyla bu saldırganlıklar, savaşlar, içimizdeki savaşlar gibi de hep devam edecek. Bize düşen genel sınırlarımızı tanıdıktan sonra zaman zaman gelen bu saldırılar karşısında ne yapacağımız. Çok daha sağduyulu, kendimizi yine koruyan bir yerde, asla bu savaşın bir parçası olmadan Evet. arkamızı döneceğiz. Çünkü insanların en tahammül edemediği durum görülmemek, duyulmamak ve cevap verilmemektir. Kayıtsız kalmak aslında en büyük cevabımız Tabii. olacak. Ama o noktada işte dengeyi doğru kurmak lazım. Kayıtsız benim duygum yani şahsi duygum kayıtsız kalmayı zaten seviyorum. Çünkü kayıtsız kalman gereken insanlar var bu hayatta ama ne olursa olsun o sınır tutma halimi de her Tabii, zaman seviyorum. evet. Çünkü evet şimdi biz bir kolektif yas yaşıyoruz. Kapı komşumuzda olan savaş gene sınırlarla ilgili bir savaş. Yani su Tabii, savaşı, evet petrol tabii. kaynakları Karşılık savaşı. vermek gerekiyor Aynen kesinlikle. görülse de herkes sınırını korumak için Evet, bir şeyleri göze alıyor ya da gözden çıkarıyor. evet. Bu da aslında dediğiniz gibi bütününde bakıp şahsi hayatınıza da Hı nasıl hı. davranmanız ya da davranmamanız gerektiğini Gerektiğini. öğreten bir deneyim oluyor. Çok bir anlam çıkarıyoruz buradan değil mi Kesinlikle. aslında? Savaşlara ve barışlara Evet, dair muhakkak önce bir aktif koruma gerekiyor. evet, Dediğiniz gibi bazı durumlarda çok önemli bu hakikaten. Karşılık vermek gerekiyor. evet. Tabii bunu kendi stilinizde Aynen. yapıyorsunuz. Ama sonuçta belki de varacağı yer kayıtsızlık olabilir. Doğru. Yani tavrınızı koyduktan Hı sonraki bir hı. kayıtsızlık. Şimdi kolektif yasta tabii şöyle bir şey de merak ediyorum. İnsan şahsi hayatında yaşadığı bireysel yasında bilgileri diyelim bir yakınını kaybetti. Hı hı. Hep şey oluyor işte yakınıyla ilgili güzel anılarını hatırlıyor, o görüntüleri gözünün önüne getiriyor, zihnine Hı. getiriyor. Yası tabii bence keyifli bir şey. Yasın o süreci bana iyi geliyor. Hatırlamak, Hı hı. anmak, yad Evet. etmek. Ve Evet. aslında hep şunu ben söylüyorum yakınını kaybeden dostlarıma. Ne güzel anılarınız birikmiş oldu. İyi ki yaşadı, iyi ki senin Evet. hayatındaydı ki şimdi onu hatırlayacağın ve özlemeye sebep olacak anıların var.
Tam Evet. tersi olabilirdi. Hatırladığında öfke duyacağın, seni hiç iyi hissettirmeyen anıların da olabilirdi. Ama veda Evet. ettiğin kişi çok kıymetli anılar bıraktı. Şimdi bu noktada savaş ve kolektif yasa çevirmem gerekirse, bireysel yasımda ben seçerken kolektif yasta başkalarının yönergesiyle ben bir bilgi birikimine zihnimde sahip Evet. oluyorum ve Evet. hiçbir müdahale edemiyorum. Yas ona kalıyor işte orada Şimdi zaten. ne oluyor o zaman böyle bir Evet. şeyde? Bu ikisi arasındaki farkı ve bizdeki Evet. tezahürünü merak ediyorum. Evet. Bireysel yasta az önce tariflediğiniz o hakkında konuşmak, güzel anılardan bahsetmek, içimizdeki kaybettiğimiz kişiyle bağlarımızı devam ettirebilmek, yasın sağlıklı devam edebilmesi ve bizim bu yasın içinden hem büyüyerek gelişerek hem de bağlarımızı da o kişiyle devam ettirerek çıkabilmemiz için çok önemli bir Evet. adım elbette. Evet. Zaten sağlıklı yas böyle yaşanır. Ancak savaşlar gibi travmatik ögeler eklendiğinde duruma ani, beklenmedik, vahşet içerikli kayıplar söz konusudur ve en önemlisi nedir biliyor musunuz? Vedasızdır. Vedasız ayrılıklardan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla yas dona kalabilir bazen. Yası yaşamaya zaten henüz vakit bile yoktur çoğu zaman çünkü hayatta kalma modunuz açılmıştır. Biz bu görüntülere maruz da kalıyoruz, haklısınız, tanıklık ediyoruz. Evet. Bu ikincil tanıklıklarda tabii ki şöyle bir durum oluyor. Biz görüyoruz, ani beklenmedik anlarda görüyoruz. Hiç hazırlıklı değiliz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Duygularımızı bastırmalı mıyız? Çok kuvvetli mi yaşamalıyız? Elbette bunun dengesini bulamıyorsak eğer ya içe çekiliyoruz, büzülüyoruz, dona kalıyoruz, duygularımızı donduruyoruz ya da daha saldırgan, öfkeli, korku dolu, kaygılı bireyler haline gelebiliyoruz. Yani bir kontrol dışılık söz konusu maalesef. Toplumsal yasın aslında en problemli ögelerinden bir tanesi de budur. Maruz kaldığımız konular çok daha sert, çok daha beklenmedik, parçalı, anlam kaybına uğratan, adaleti, inancı, güvenliği ve geleceği sorgulatan kavramlardır çünkü. Kolektif yas ve şahsi yas. Siz böyle konuştuğunuz zaman şöyle bir yere geliyor benim zihnim. Kaygı getiriyor, umutsuzluk getiriyor, güvensizlik getiriyor. Belki Evet. sonrası için hayatla bağ kurmamızla ilgili ciddi problemler getiriyor. Bunlar kalıcı etkileri oluyor. Ama tüm bunlara sebep olan o kolektif yas ya da bireysel yas bir şekilde bitiyor. Biz o yası eksik, Evet. fazla, doğru, yanlış tamamlıyoruz. Ama etkileriyle karakterimiz ve kimliğimiz yeniden oluşuyor ve biz yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Ne yapacağız Evet. orada? Ne yapacağız orada biliyor musunuz? Bir önceki adımda şu çok kıymetli olacak. Onun altını bir çizmek istiyorum. Yas doğru yaşanırsa, yas sağlıklı evrilirse hepimiz bunun içinden büyüyerek çıkabiliriz. Bütün travmalarda belki de böyle bir olasılık vardır elbette. Travma sonrası büyüme denir buna. Yas da aslında bunun bir parçası olabilir. Tabii bunu çok romantize etmek istemiyorum. Çünkü her travmadan, her yastan büyüyerek de çıkmıyoruz. Şimdi Kayıp bazen kayıptır. aynen travma sonrası stres bozukluğu da bir opsiyon. Travma Evet. sonrası büyüme de bir Büyüme de. opsiyon. O zaman ben anlıyorum ki bu bir tercih oluyor ama doğru yaşanırsa süreçleri. Psikolojik dayanıklılığımız doğrultusunda ve bu dayanıklılığı nasıl inşa ettiğimizle ilgili olarak tercih olabilir. Ama tam da tercih deyip de bireylere çok fazla sorumluluk yüklemek de istemiyorum. O kadar ağır konular ve sert ki insan psikolojisi adına. Evet, bu gerçekten belli bir zaman içerisinde büyüyerek yeniden bir anlam çıkararak bizi büyütebiliyor da hakikaten başka bir yere evriltebiliyor da karakterimizi geliştirebiliyor da ya da bu yasla, bu acıyla yaşamayı da öğrenebiliyoruz. Çünkü acı çekme cesareti de yine de acıyı romantikleştirmek istemiyorum ama acı çekme cesareti de aslında o kadar önemli ki çünkü hayat hep gördüğümüz gibi Kesinlikle. acılarla da çok dolu. Evet. Yani acıya da alan açmak ve canım Evet, acıyor diyebilmek diyebilmek. çok önemli. Yani canının acıdığı Evet. yerde saldırganlaşmak yerine canım acıdı diyebilmek çok fark ediyor. Ben Evet. kaygılıyım, ben korkuyorum diyebilmek, ben kırıldım diyebilmek ya da bu haberler beni
geleceğe dair çok umutsuzlaştırıyor evet. diyebilmek. Evet, bunlar hakkında çok konuşmalıyız. Üzgünüm diyemediğimizde öfkeleniriz. Öfke çok meşrudur Evet. ve bizi güçlü gibi gösterir. Evet. Oysa ki aslında öfke hepimizin kendi içinde belli bir noktaya kadar sağlıklı bir duygusu ama belli bir noktadan sonra çaresizliğimizdir. O yüzden üzülebiliyorum, yas tutabiliyorum. Yastayım diyebilmek nasıl da kıymetli. Çok. Yani yasta olabilmek aslında çok sağlıklı bir durum. Yas sağlıklıdır, kayıplar da doğaldır, insanlık durumudur. Burada doğal olmayan ve anormal olan savaşlardır, yıkımlardır, yok etmektir. Evet. Yani biz kendimiz hakkında bu kadar cesur olduğumuzda başkasının yasını da paylaşabiliyoruz. Biliyorsunuz yaslarda şöyle bir durum vardır ya, ağlama, üzülme, hadi bir an önce toparlan, hadi geçti artık ama çok zaman oldu, sen de hala devam ediyorsun. Öyle yanlış ki her yas kendi hızında ilerliyor. Her yaz kendi hikayesini yeniden yazıyor. Dolayısıyla belli bir zaman dilimini muhakkak ayırmak zorundayız. Bir an önce rutine girmek değil, rutin zaten gelecek elbette. Ama yastayım, üzgünüm, acı çekiyorum. Evet, hayatı yavaşlattım. Bu dönemde hayatı yavaşlattım. Çünkü kaybettiğimiz insanın ardından bazen bir an önce hızlanmak da çok suçluluk duygusu yaratabiliyor. Sindirebilmek, acıyı taşıyabilmek gerekli. Yas aslında çok derin katmanlı bir konu. Çok teşekkür ediyorum Bahar Hocam. Bilgileriniz için, katkılarınız için. Ben de hazır sizi bulmuşken böyle bütün sorularımı gene sorarak mutlu mesut bir halde programı sonlandıracağım. Evet, kolektif yaslarımız var. Evet, bireysel yaslarımız var. Var. Hayatın içinde büyümek için yaslara ihtiyacımız var. Değişip dönüşmek için, vedalaşabilmek için, teşekkür edebilmek için, şükür edebilmek için yaslara ihtiyacımız var. Bundan sonraki hayat planlarımızı daha barışçıl, daha sınır bilen, daha sevgi dolu planlayabilmemiz için yaslara ihtiyacımız var. Bütün duygularımızı duymak ve bu yaşadığım bana bunları hissettiriyor diye gururla bütün duygularımızın arkasında durabilmemiz için yas var. Ve tabii ki buna da bir o kadar anlayış göstermesi gereken sevenlerimiz. Belki bazen anlayış göstermeyebilirler. Orada da yasınızı tekrarlayıp hatırlatıp zamana ihtiyacım var deme özgürlüğüne sahibiz. Sevgili Bahar Tezcan'a çok çok teşekkür ediyorum. Kolektif yas konuştuk, bireysel yas konuştuk. Sohbet bulutları dağıtır. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.